Beklenen an geldi ve 2026 MEB-AGS yani Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı kılavuzu resmen yayınlandı. Biliyorum o resmi kılavuzların yüzlerce sayfalık bürokratik dili ilk bakışta insanın gözünü feci halde korkutabiliyor. Ama hiç stres yapmayın, bugün bu yoğun metni beraber önümüze alıyoruz ve o karmaşık süreci en net, en anlaşılır haliyle parçalara ayırıyoruz. Hadi başlayalım. Şunu baştan netleştirelim. Birazdan konuşacağımız her bir kural, tarih ve detay doğrudan ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı bu resmi metne dayanıyor. Hızlıca yol haritamıza bir göz atalım. Önemli tarihler ve ücretler, başvuru adımları, aman dikkat dediğimiz kurallar ve finalde de sınav günü detaylarıyla işi bitireceğiz. 1. Bölüm. MEB-AGS tam olarak nedir ve amacı ne? Kılavuza göre akademiye giden yol iki temel aşamadan geçiyor. Sabah oturumunda herkesin istisnasız girmek zorunda olduğu akademi giriş sınavı, yani kısaca AGS var. Öğleden sonra ise kendi seçtiğiniz alandaki yetkinliğinizi ölçecek olan ÖABT devreye giriyor. Kılavuz diyor ki, bu ikili sizin öğretmenlik mesleği yeterliliklerinizi ölçecek. Yani bu kapıyı geçmeden akademiye adım atmak yasal olarak mümkün değil. Gelelim 2. bölüme, herkesin en çok merak ettiği o kritik konu. Tarihler ve cüzdanımızı ilgilendiren maliyetler. Bakın, bu zaman çizelgesi kelimenin tam anlamıyla kırmızı çizgimiz. 8 Mayıs'ta başlayan başvuru dönemi tam 20 Mayıs'ta bitiyor. Eğer bu ana pencereyi kaçırırsanız 3 Haziran'da tek bir günlük geç başvuru can kurtaranınız var. Sınav tarihimi 12 Temmuz 2026. Şunu aklımıza iyi kazıyalım. Bu tarihlerden birini es geçmek, tüm o akademik hayalleri koca bir yıl ertelemek demek. Alarmlar şimdiden kurulsun. Peki işin mali boyutu ne? Belirlenen standart sınav ücreti 800 Türk Lirası. Yalnız burada çok kritik bir detay var. Bu sadece tek bir oturumun ücreti. Yani siz hem sabahki ACS'ye hem de öğleden sonraki OABT'ye gireceğiniz için bütçe yaparken bu rakamı 2 ile çarpmayı unutmayın. İşinizi son dakikaya, yani o 3 Haziran'daki geç başvuru gününe bırakırsanız faturası biraz ağır oluyor. Kılavuz diyor ki, geç başvuruda %50 artırımlı bir sınav ücreti ödersiniz. Yani bürokrasiyi ertelemek sadece stresinizi değil, maliyeti de ciddi şekilde katlıyor. 3. Bölüm. Başvuru adımları nelerdir? Bu süreci en doğru şekilde nasıl yönetiriz? Kılavuza baktığımızda aslında son derece net, hata affetmeyen 3 aşamalı bir harita görüyoruz. 1. AİS veya E-Devlet üzerinden sisteme giriş. 2. Fotoğrafınızın ve eğitim bilgilerinizin doğruluğunu onaylamak. Ve 3. Ki bence en önemlisi, sınav ücretini bankaya zamanında ödemek. Tam bu noktada bir es verelim. Kılavuzun şu uyarısı o kadar önemli ki doğrudan kendi cümleleriyle aktarıyorum. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak. Sisteme girdim, başvuru butonuna bastım, oh bitti yanılgısına sakın düşmeyin. Her yıl binlerce aday bu tuzağa düşüyor. Ücret yatmazsa tüm bilgileriniz sistemden uçup gidiyor, salon ataması filan da yapılmıyor. O dekontu görmeden başvurdum demeyin. 4. bölüm. Dikkat edilmesi gereken sıfır toleranslı kurallar. Lütfen burada hata yapmayın. Sınav sabahı için ilk kuralımız tamamen görsel. Geçerli fotoğraf meselesi kılavuzda çok keskin çizilmiş, ya çipli TC kimlik kartınızın fotoğrafı olacak ya da, dikkat edin, son 50 ay içinde ÖSYM'den çekilmiş bir fotoğrafınız olacak. Evet, 4 yıl 2 aylık bir süre, saçınız, bıyığınız, genel görünümünüz o fotoğraftan çok farklıysa, Sadah kapıdaki görevli sizi tanıyamazsa o salona girmek maalesef imkansızlaşıyor. Peki cebimizde hangi kimlikle gideceğiz? Aslı olmak şartıyla çipli TC kimlik kartı. Süresi geçmemiş pasaport, nüfus müdürlüğünden alınmış geçici kimlik belgesi, KKTC kimlik kartı ya da pembe/mavi kart. Hepsi bu. Bunlardan sadece birinin yanında olması işinizi çözer. Geldik en çok yapılan hataya. Sürücü belgesi, yani ehliyet veya öğrenci kimlik kartıyla sınava giremezsiniz. Kılavuzun kırmızı kalemle altını çizdiği yer burası. Kapıya cebinizde sadece ehliyetle giderseniz sizi doğrudan eve yollarlar. Ve son bölüm, 5. bölüm, sınav günü. Yani o büyük 12 Temmuz 2026 planı. 12 Temmuz sabahı bizi bayağı bir maraton bekliyor. Sabah 10.15'te ilk oturum olan AGS başlayacak, tam 110 dakika, sonra derin bir nefes, kısa bir mola ve öğleden sonra 14.45'te seçtiğiniz alana göre 90 veya 70 dakika sürecek ÖABT başlayacak. Gün boyu enerjiyi ve odağı çok iyi korumak şart.
Burada çok kilit bir hatırlatma yapmam lazım. Ben sadece kendi alanımdan ÖABT'ye girerim, sabahkiyle işim olmaz diye bir mantık yok. Sabahki ACS oturumuna katılmak kesinlikle zorunlu. Sabah o salonda yoksanız adaylık süreciniz zaten başlamadan bitmiş oluyor. Ve geldik günün en vurucu, her yıl yüzlerce adayın kabusu olan o soruya. Sınav salonu kapıları tam olarak saat kaçta kapanıyor? Kılavuzun hiç şakası olmayan kuralı şu: sınav başlamadan tam 15 dakika önce o kapılar kilitlenir. Sabah 10, öğleden sonra ise 14:30. Bakın, sınav 10-15'te olabilir ama sizin için oyun 10'da bitiyor. Onu bir geçe binanın bahçesine girseniz bile içeri alınmazsınız. Kural çok net: ya erken gelin ya da dışarıda kalın. Kurallarını tüm çıplaklığıyla biliyorsunuz. 2026 Mebages yolculuğunun o kafa karıştırıcı bürokratik detaylarını, tarihleri, kırmızı çizgileri hep beraber cebimize koyduk. Şimdi asıl soru şu: unutulmuş bir banka dekontunun veya yanlışlıkla cebinize attığınız bir ehliyetin aylarca verdiğiniz emeği çöpe atmasına izin mi vereceksiniz? Yoksa bu kuralları bilip süreci bir adım önde mi tamamlayacaksınız? Seçim tamamen sizin. Düşünmek için vaktiniz var ama çok da değil. Hazırlıklara başlama zamanı